Füzyon mutfağından bir lezzet, şefiniz Atomix'ten. Bu videoda Ben 10 Universe serisinde çıkış yapmış ve kısa süreliğine gördüğümüz ama gücüyle dikkat çeken Atomix uzaylısı hakkında çoğu kişinin fark etmediği bilinmeyen ince detayları tek tek konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ben böcek değilim. Ben... Atomix. Evet. Atomix. Sizlere en başta şunu söyleyebilirim ki Atomix sadece Ben 10 Universe serisinde ortaya çıkan sıradan bir uzaylı değildi. Hatta çoğu kişinin sandığının aksine bu karakter sonradan uydurulmuş bir uzaylı da değildi. Çünkü Atomix'in ismi yıllar önce Ben 10 Klasik serisinin döneminde geçen bir sahnede karşımıza çıkıyor. Klasik serisinin gelecekte geçen bir bölümü olan Canon adlı bölümde Kentenas'ın sahip olduğu uzaylılardan bahsederken iki isim söylüyor. Üstelik bu sahnede bahsi geçen uzaylılar öylesine eklenmiş uzaylılar değil. Bahsettiği isimlerse gelecekte Ben 10 Universe serisinde karşımıza çıkacak olan Atomix ve Teopik uzaylıları. Bombala. Füzyon mutfağından bir lezzet, şefiniz Atomix'ten. Tamam, şimdi gününüzü göreceksiniz. Sahnenin devamına bakarsanız Kentenas'ın burada Teopik için açık açık ondan iğrendiğini söylerken Atomix tarafına geldiğimizde durum tamamen değişiyor. Kentenas'ın bu uzaylıya karşı ciddi bir hayranlık duyduğunu görüyoruz. Bir düşünelim. 4 kol, muhteşem var. Pul kanat, elmas kafa. Oh, Atomix, evet. Mesela İstiridye kafa, tek gücü kabuğunun içinde saklanmak olan büyük bir kaplumbağa gibi. Ve Teopik beni gerçekten iğrendiriyor. Hatta Omnitrix'in de onun DNA'sının bulunmasını özellikle istemesi Atomix'in daha o zamandan ne kadar etkileyici ve arzu edilen bir güç olarak görüldüğünü açıkça gösteriyor. Ve işin en çarpıcı kısmı şu: yıllar sonra bu iki uzaylı da Ben 10 Universe serisinde gerçekten karşımıza çıkıyor. Yani bu sahne basit bir easter egg değil. İleride gelecek karakterlerin doğrudan temelini oluşturuyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Atomix aslında çok önceden düşünülmüş, planlanmış bir karakterdi. Ancak o dönemlerde çok fazla uzaylı göstermenin riskli olduğunu düşünerek uzaylıyı sonraya saklamışlar. Öte yandan Atomix'i özel yapan bir diğer detaysa elbette Azmuth ile olan bağlantısıydı. Çünkü Atomix, Azmuth'un bizzat erişime açtığı nadir uzaylılardan biriydi. Bu konuda şansı benden daha iyi. Ben böcek değilim. Ben... Hatta seri içinde bu ayrıcalığa sahip olan sadece 3 tane uzaylı var. Bunlar sırasıyla Weibik, Bullfrog ve Atomix'ti. Teker teker işlerini bitireceğiz. Bu en iyi atışımdı ve adam hala ayakta. Bu da Atomix'in sıradan bir DNA örneği olmadığını, özel bir statüye sahip olduğunu gösteriyor. Aynı seride gördüğümüz Space Dust gibi bazı uzaylılarsa bu kategoriye girmez. Yani her yeni ya da ilginç uzaylı Azmuth'un özel olarak seçtiği bir tür değildir. Bu da Atomix'i diğerlerinden ayıran en kritik detaylardan biridir. Atomix'in tasarımına baktığımızda ise göğsünde Omnitrix sembolü olduğunu görüyoruz. Ve bu sembolün içinde sürekli hareket eden küçük baloncuklar var. Aslında burası Atomix'in gücünün kaynağı olarak düşünülebilir. Bu tasarım ve güç mantığı bakımından Gutroth'la büyük bir benzerlik gösteriyor. Bildiğiniz gibi Gutroth da karnındaki gazları ve kimyasalları kullanarak düşmanlarına karşı çeşitli reaksiyonlar oluşturabiliyor. Hey, bu tarz muhteşem esprilere gülmüyorsan belki biraz nitroz oksit seni güldürecektir. Nitroz oksit ama bu... Atomix ise aynı mantığı nükleer ve radyasyon enerjisi üzerinden uyguluyor.
Yani biri kimyasallar üzerinden güç üretirken diğeri enerjiyi kontrol edip yayarak aynı prensibi kullanıyor. Ayrıca Atomix'in dış görünümü oldukça robotik ve zırhlı bir görüntüye sahip. Sert hatları, metalik yüzeyi ve göğsündeki Omnitrix sembolü ona adeta koruyucu bir kıyafet giymiş gibi bir izlenim veriyor. Ancak uzaylının güç mantığını düşündüğümüzde bu robotik zırhın aslında onun gerçek bedeni olmayıp saf enerji temeli gücünü yönlendiren ve kontrol eden bir tür koruyucu kıyafet olabileceğini düşünebiliriz. Tıpkı NRG'de olduğu gibi Atomix'in fiziksel formu enerjisini güvenli ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlıyor olabilir. Sakın çıkarmayın dedim. Ama ben size demiştim. Açıkçası bu paralellik ve gizem Atomix'in tasarımındaki küçük ama önemli ayrıntıları da daha da anlamlı bir hale getiriyor. Ayrıca resmi açıklamalara göre seri içinde Atomix'in türü hala net olarak bilinmiyor ve hangi gezegenden geldiği, kökeni ve evrendeki yeri hakkında resmi hiçbir bilgi yok. Bu gizem karakterin yalnızca güç olarak değil, evrende gerçekten eşsiz ve öngörülemez bir varlık olduğunu gösteriyor. Zaten olası bir Ultimate Atomix versiyonu hakkında yapılan açıklamalarda bunu destekliyor. Dizi hakkında yapılan resmi açıklamalara göre eğer böyle bir form olsaydı yaydığı radyasyon o kadar yüksek olurdu ki bu uzaylıya yaklaşmak bile imkansız hale gelirdi. Ve muhtemelen NRG gibi özel bir koruyucu zırh gerektirirdi. Yani bu uzaylının ultimate hali tam anlamıyla yürüyen bir felaket olurdu. Bu uzaylı hakkında işin eğlenceli ve ince detaylarından biri ise elbette Atomix'in saldırı stillerinin tıpkı anime dünyasındaki Goku hareketlerinden esinlenilmiş olmasıdır. Saldırılarını hazırlama şekli ve isimlerini bağırarak söylemesi tüm anime yapımlarına büyük bir gönderme içeriyor. Bombala bombala bombala, bombala bombala bombala, bombala bombala, nükleer bomba. Ama aynı zamanda bu uzaylı eski bir sitcom referansına da gönderme yapıyor. Ve doğruyu söylemek gerekirse bunu fark eden kişi sayısı gerçekten çok az. Üstelik karakterin sesi de oldukça bilinçli seçilmiş. Atomix'in orijinal seslendirmeni John DiMaggio tarafından seslendiriliyor. Ve bu ses klasik süper kahraman tonunu yansıtacak şekilde özellikle seçilmiş. Seride pek çok insanın fark etmediği bir başka detaysa elbette böylesi bir uzaylının seri içinde neden bu kadar az göründüğü olmuştu. Atomix resmi açıklamalara göre Ben'in en güçlü ikinci uzaylısıdır. Birincisi elbette hepimizin aşina olduğu üzere Alan X'tir. Bunu zaten biliyoruz. Ancak Atomix'in de sahip olduğu güç seviyesi öyle yüksekti ki uzun süreli sahnelerde gösterilmesi hikayeyi tamamen dengesizleştirebilirdi ve diğer uzaylıların etkisini gölgede bırakabilirdi. Çoğu kişinin aksine Atomix sadece sıradan bir enerji tabanlı uzaylı değildir. Bu uzaylı doğrudan nükleer enerji üreten bir varlıktır. Yani diğer uzaylılar gibi var olan gücü kullanmaz. Kendi enerjisini üretir ve bu da onu inanılmaz derecede tehlikeli hale getirir. Bu parlak dostumuzu bu laboratuvarda tutacağım. Böylelikle Aziz Care tekrar ortaya çıkarsa kapıdan içeri giremez. Üstelik Atomix'in güçleri resmi olarak bile tam anlamıyla keşfedilmiş değildir. Seri içinde gördüğümüz tüm yetenekleri potansiyelin sadece çok küçük bir kısmı olabilir. Bununla birlikte sanıldığının aksine bu uzaylının gücünde büyük sınırlamalar da vardır. Mesela Atomix maddeyi dönüştüremez. Yani bazı uzaylılar gibi gerçekliği ya da maddeleri yeniden şekillendirme yeteneğine sahip değildir. Ancak yine de bu eksiklik bile güç seviyesinin hikayeye etkisini neredeyse hiç azaltmıyor. Omniverse serisi içinde bu uzaylıyı gerçekten en kritik anlarda gördük ve gerçekten ciddi icraatları olduğunu da biliyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen resmi verilere göre Atomix'in toplam ekran süresi yaklaşık 2 dakika civarındadır. Bu da kısa süreli sahnelerde kritik anlarda görünmesinin hem etkisini hissettirdiğini hem de hikayenin akışını bozmadan kalmasını sağlıyor. Sonuç olarak Atomix sadece güçlü bir uzaylı değildi. Yıllar önce temeli atılmış, Asimov tarafından özel olarak açılmış, potansiyeli hala tam olarak bilinmeyen, kökeni ve türü hakkında hala gizemini koruyan bir uzaylıydı. Ve belki de en ilginç olan şey şu: Atomix seride az göründüğü için değil, aslında fazla güçlü olduğu için bu kadar az kullanıldı. Çünkü bazı güçler vardır, hikayeye hizmet etmez, hikayeyi bitirir. İşte Atomix'in gücü de o kadar yüksektir ki hikayeyi bitirmesin diye karakteri oldukça az kullandılar. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte Ben 10 Omniverse serisinde çıkış yapmış ve birçok insanın gönlünü kazanmış Atomix uzaylısı hakkında bilinmeyen ince detaylardan
bunlardan bahsettik ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bu parlak dostumuzu bu laboratuvarda tutacağım. Böylelikle Zizkir tekrar ortaya çıkarsa kapıdan içeri giremez.